Teknolog kanalından herkese merhaba. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bildiğiniz üzere dizüstü bilgisayarlardaki ani fiyat artışından hepimiz etkilenmiş durumdayız. Elimizdeki ve cebimizdeki bütçeye uygun olarak bize sizler için güzel, uygun, fiyatlı ürünler araştırıp sizlere video olarak getirmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Bu videomuzda sizlere 2000 lira ile 3000 TL arasında değişen Celeron işlemcili 8 tane dizüstü bilgisayarların tavsiyesi olarak incelemesini ve tabii ki teknik özelliklerini de karşınıza getireceğiz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın diyorum ve ilk bilgisayarımızdan başlayalım arkadaşlar. İlk bilgisayarımız Acer Aspire'ın 3 serisinden gelmektedir. Gayet de güzel. İşinizi görebilecek. Genellikle uzaktan eğitim derslerinizde olsun, bir internette herhangi bir işiniz olsun, bu bilgisayarı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hızlı bir şekilde öncelikle bir yapısına bakalım, tipine bakalım, cismine bakalım. Gayet de güzel bir şık yapıya sahip Acer'ın kendine has bir yapısı, kasa yapısına sahip arkadaşlar. Hemen şöyle bir baktığım zaman yan tarafında gördüğünüz gibi RC45 ve HDMI çıkışlarda mevcuttur. Diğer tarafa da baktığım zaman da yine USB çıkışını sağ tarafta görmekteyiz. Hemen hızlı bir şekilde fiyatlarına gelelim. 6 ay öncesindeki fiyata baktığımız zaman 2700 lira, şimdiki fiyattakine aynı seviyeye gelmiş durumdadır. Fazla bir fiyat değişikliğinin olmadığını görmekteyiz. Hemen aşağı doğru inelim ve teknik özelliklerine bakalım. Dostlar, bu bilgisayarımıza işletim sistemi mevcut değildir. FreeDOS olarak geçiyor. Yani siz isterseniz dışarıdan bir lisans satın alabilirsiniz ya da elinizdeki bir lisans varsa o lisansa Windows'unuzu kurabilirsiniz. Dilerseniz ise ücretsiz olarak Pardus işletim sistemi de kurabiliyorsunuz. Hemen 15.6 inç olduğunu görüyorsunuz ve 1366'ya 768 piksellik bir ekran çözünürlüğü mevcut arkadaşlar. HD bir ekran olduğunu zaten burada anlamış olabilirsiniz. LCD bir panele de sahip. Aşağı doğru inelim. İşlemcisine bakalım. Celeron dedim. Bütün bu listedeki 8 tane bilgisayarımız Celeron. Buradaki Celeron'umuz N4120 işlemcisini kullanmakta. 1.1 GHz ile 2.6 GHz arasında değişen bir frekans yapısına sahip. 4 iç çekirdekli ve 4 sanal iç parçacı mevcut arkadaşlar. 14 nanometrelikte yarı iletken teknolojisini kullanmakta. 6 wattlık, bakın yanlış anlamadınız, 6 wattlık çok az bir enerji harcıyor. Yani bu demek oluyor ki dostlar, baştan söylemek gerekir ise buradaki tabii ki yorumlar şu anda hemen gelecek diye aklımdan geliyor. Abi ben şu oyunda kaç FPS alırım, bunda kaç FPS alırım, şunda bu oyun oynar mı falan filan. Arkadaşlar, Celeron işlemcilerde, bilgisayarda, yani bu bilgisayarlarda oyun amaçlı olmadığını hemen öncelikle söylemek istiyorum. Yani elindeki bütçe çok az, kısıtlı ama evinde de bilgisayar yok. İşte derslere giremiyorum, işte ödev yapamıyorum ya da kendine has işinde gücünde bu bilgisayara ihtiyacım var, bütçem de bu kadar diyorsanız bu tam size göre olan bilgisayarlardan bir tanesi. Hızlı bir şekilde bakalım. 4 GB RAM'i var ve DDR4 teknolojisini kullanmakta. Aşağı doğru inelim ve 128 GB'lık bir tane SSD hard diski var. Ve tabii ki bu M2 NVMe diye geçmektedir. Sizler de görüyorsunuz. Harici bir ekran kartı mevcut değildir. Bağlantı olarak ise 1 gigabitlik bir network bağlantısı var. Aynı zamanda Wi-Fi 5 ve Bluetooth 4.1'i üzerinde barındırmaktadır. Dahili bir ekran kartı var. Tabii ki illa olması gerekiyor. Yoksa görüntü nasıl alacaksınız? Harici ekran kartı olmayınca işte Intel Ultra HD Grafik 600'ü bununla beraber gelmektedir. Bu bilgisayarımızın en uygun fiyatını 2281 TL'ye artı kargoyla hepsi buradan alabiliyorsunuz. Acer Aspire 3 diye geçiyor. Tabii ki sonraki seriyi okumuyorum. Eğer ki bu bilgisayarı almak istiyorsanız dostlar, şuradaki bakın gösterdiğim NX ile başlayan koddan arayabilirsiniz. Evet, sıradaki bilgisayarımıza geçelim. Sıradaki bilgisayarımız Lenovo'nun V14 serisinden geçmektedir. Bu da yine Lenovo'nun kendi has yapısı, kasasına vesairesine sahip. Yani şöyle baktığınız zaman dersiniz ki abi bende bu bilgisayar var ama işte falanca daha güzel diyebilirsiniz. Dersiniz çünkü kasa yapısı bu serilerde bu günümüzdeki teknolojiye uygun olarak hepsi birbirine benzemektedir. Yaklaşık olarak tabii ki farklı yapı kasalardan mevcuttur. Evet, şöyle baktığımız zaman da gayet güzel, şık ve durmaktadır. Sağ taraftan sol taraftan RC45 bağlantısının olmadığını görüyoruz. Eğer ki lokal bir bağlantı yapacaksanız 20 liraya gidiyorsunuz. RC45 to USB diye bir aparat var. Onu alıyorsunuz ve kullanabiliyorsunuz. Hemen 6 ay önceki fiyatına bakalım. 2700 lira yuvarladım yukarıya doğru. Şimdiki fiyatına bakalım.
2611 lira gibi fiyatlar. Fazla bir oynama olmamış ama gayet de uygun fiyatla alabiliyorsunuz. Aşağı doğru indiğimiz zaman bu bilgisayarda da işletim sistemi mevcut değil. 14 inçlik bir boyuta sahip ve Full HD bir çözünürlüğü var. Bu çok güzel bir şey. Ve TN bir panele de sahip arkadaşlar. 220 nitlikte bir parlaklığının olduğunu da görmekteyiz. Aşağı doğru indiğimiz zaman yine Celeron N4020 işlemcisini kullanmakta. Bu da 1.1 GHz ile 2.8 GHz arasında bir frekans dalgalanması söz konusudur. 2 çekirdekli ve 2 iş parçacı ve 4 MB'da ön bellek görmekteyiz ve 6 Watt'lıkta TDP değeri var ve 14 nanometrelikte güzel bir yarı iletken teknolojisi kullanılmış. Cihazımıza 4 GB RAM ve 2400 MHz'lik frekans değerine sahip DDR4 bir teknoloji kullanıyor bilgisayarımız. 1 TB'lık 5400 RPM'lik eski teknoloji dediğimiz mekanik bir hard disk üzerinde mevcut. Yani şunu demek istiyorum. Bu bilgisayarı aldığın zaman bir yavaşlık göreceksiniz. Windows'u sıfırdan kurduğunuz zaman bile bunu anlayacaksınız. Ha şunu yapabilirsiniz. Abi peki bunu nasıl hızlandırabilirim? SSD takabilirsiniz dostlar. Bu sizin için artı bir bilgi olarak sizlere vereyim. Aşağı doğru indiğiniz zaman harici bir ekran kartı olmadığını görüyoruz. Pil olarak ise lityum iyon pil var. Tabii ki bütünleşik olarak geçirmektedir. 35 watt saatlik bir pil gücünde görüyorsunuz ve VGI bir kamerası var. Ön taraftaki VGI kamera. Bu da tabii ki 720 değil ama 480p'lik bir kamera olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki bazen 360'da çıkabiliyor. Tabii ki iyi araştırmak gerekiyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Benim burada sizlere verdiğim bilgiler tamamen epey.com'dan almış bilgilerdir. Daha ayrıntısını mutlaka ama mutlaka resmi sitelerden araştırmanızı tavsiye ediyorum. Ve gelelim cihazımıza. Bluetooth 5 ve Wi-Fi'de 5 teknolojisi kullanmakta. Aynı zamanda Ultra HD Grafik 600 serisinden de bir dahili ekran kartı var. 6 ay öncesinden tabii ki fiyatları sizlere gösterdim. Günümüzdeki fiyatta en uygun fiyatı karşınıza çıkartıyorum. 2611 TL'lik bir fiyat var. Ücretsiz kargo gitti gidiyordan alabiliyorsunuz Lenovo V14 bilgisayarımıza. Sıradaki bilgisayarımız Asus'un X54-3NA diye giden bir serisi var. Gayet de güzel. Zaten şunu söylemek istiyorum. Her markanın kendine has bir kasa yapısı var. Bu da Asus'un kendine has bir kasa yapısı. Bu da tabii ki benim kullanmış olduğum markalar arasında yer almaktadır ve tabii ki tavsiye ettiğim markalar arasında. Şöyle sağdan bakalım, soldan bakalım. Standart biraz daha böyle eski teknoloji yapıya andırıyor, bilginiz olsun. Hemen aşağı doğru inelim. 6 ay önceki fiyatımız 3200 lira iken günümüzdeki fiyatı 2000, özür dilerim. Evet 3200 lira iken günümüzdeki fiyatı 2600 liralık bir fiyat söz konusudur. Bilgisayarımıza işletim sistemi mevcut değildir. HD bir ekran çözünürlüğü var. 15.6 inçlik bir ekran boyutunu görmekteyiz. Aynı zamanda 200 nitlikte bir parlaklık ekranda mevcut dostlar. İşlemci ise Celeron N3350 diye geçmektedir. 1.1 GHz'lik bir temelde frekans olarak değerini görüyoruz. Bu da 2 çekirdekli ve 2 sanal parçacıklı. Aynı zamanda 2 MB'da bir cache belleği var. 14 nanometrelikte yarı iletken teknolojisi kullanmakta. 6 wattlıkta bir enerji sarfiyatını görüyorsunuz işlemci tarafında. 4 GB'lık RAM'i var ve LPDDR3 dediğimiz bir bellek kullanıyor. 128 GB'lık SSD var arkadaşlar. Aşağı doğru inelim. Harici bir ekran kartı mevcut değildir. Lityum iyon bataryası var. 3 hücreli 33 watt saatlik bir pil gücünü görmekteyiz ve VGI dediğimiz bir ön kamerası da mevcut. Wi-Fi 5, Bluetooth 4.1 kullanmaktadır. Ekran kartı ise dahili ekran kartı ise Intel'in 500 serisi üzerinden mevcut. Fiyatına gelelim. En uygun fiyatı 2611 liralık bir fiyat. Ücretsiz kargo gidiyordan alabiliyorsunuz Asus'un X54-3NA serisine. Sıradaki bilgisayarımız yine Asus'tan VivoBook diye geçiyor. 15 serisi. Bu da gayet güzel. Daha yakın böyle daha yeni bir teknoloji diyebiliriz kasa yapısı olarak. Hemen şöyle bakalım yakından bir evet şöyle baktığımız zaman gayet de güzel bir bilgisayar karşımıza çıkmaktadır. Benim de sevdiğim yapılardan aslında kasa yapısı aslında Asus bu daha benim hoşuma gidiyor. Biraz da tabii ki çerçeve tarafını inceleseler daha hoş göreceğini düşünüyorum. Aşağı doğru inelim. 6 ay önceki fiyatımız 4160 lira iken günümüzdeki fiyatı ise 2659 lira. Bayağı bir fiyatı inmiş durumda. Üzerinde işletim sistemi mevcut değil. 15.6 inçlik bir ekran boyutu var. HD bir çözünürlüğe sahip 200 nitlikte bir ekran
nit parlaklığı söz konusudur. İşlemci olarak ise Celeron N3350 kullanıyor. 1.1 GHz'lik temelde. Bu cihazımıza yine 2 çekirdekli ve 2 tane iş parçacığı var. 2 MB cache belleği var. 14 nanometrelik yarı iletken teknolojisini kullanıyor ve 6 wattlıkta bir enerji sarfiyatı söz konusu. 4 GB'lik RAM'i var ve 1600 MHz'lik frekans değerine sahip ve DDR3'lük bir teknolojiyi kullanmakta. 256 GB'lık SSD hard disk mevcut. Harici bir ekran kartı mevcut değil. Lityum iyon bataryası var. 3 hücreli 33 watt saatlik bir enerji üzerinde depolu. VGA bir ön kamerası da görüyorsunuz dostlar. Wi-Fi 5 ve Bluetooth 4.2. Üzerindeki de ekran kartı olarak da yine Intel'in Ultra HD 500 serisi kullanmaktadır. Bu cihazımızda ise en uygun fiyatı 2659 lira ücretsiz kargo Trendyol'dan alabiliyorsunuz Asus VivoBook 15 serisine. Gelelim Lenovo IdeaPad 1 diye geçiyor. Tabii ki sondaki kodu okumuyorum. Bu da yine Lenovo'nun kendine has yapı kasasına mevcut biraz daha ince bir yapı ve şık bir kasa yapısı görünmektedir. Şöyle sağdan soldan baktığımız zaman güzel de görünüyor. Hemen 6 ay önceki fiyatına gelelim arkadaşlar. 3000 lira iken günümüzdeki fiyatı 2700 liralık bir fiyata inmiş durumda. Üzerinde Windows ya da herhangi bir işletim sistemi mevcut değil. 14 inçlik bir ekran boyutunu görüyorsunuz. HD bir çözünürlüğe sahip TN bir paneli var. 220 nitlikte parlaklık söz konusu. Intel'in Celeron N4020 işlemcisini kullanıyor ve 1.1 GHz ile 2.8 GHz arasında bir frekans değişikliği söz konusu. 2 tane çekirdek görüyorsunuz. 2 tane sanal iş parçacığı var ve 4 MB'lik cache belleğiyle ve 14 nanometrelik yarı iletken ve 6 wattlıkta çok az bir enerji sarfiyatı karşımıza çıkıyor işlemci tarafında. Bellek tarafında ise 4 GB RAM'i var. 2400 MHz'lik frekansını görmekteyiz ve DDR4 teknolojisini kullanmakta. Aynı zamanda 128 GB'lık M2'lik bir M2 yani NVMe bir hard disk üzerinde mevcut. Harici bir ekran kartı mevcut değildir. 32 watt saatlik bir pili var. VGA ön kamerası görüyorsunuz arkadaşlar. 4.2 Bluetooth 5.0'da Wi-Fi teknolojisini kullanmakta. Intel'in de 600 serisi ekran kartı üzerinden mevcut. Bu cihazımızın en uygun fiyatını baktığımız zaman 2721 liraya ücretsiz kargo N11'den alabiliyorsunuz Lenovo IdeaPad 1 serisini. Sıradaki bilgisayarımız Asus F543NA diye geçiyor. Az önceki Asus'a benzer ama farklı bir kod yapısına sahip. Aşağı doğru inmeden önce şöyle bir yapısına yine bakalım. Kasa olarak zaten diğeriyle aynı hemen hemen. Ben şöyle sağdan soldan yukarıdan aşağıdan sizlere göstermek istiyorum. Aşağı doğru inelim. 6 ay önceki fiyatımız 3600 lira. İken günümüzdeki fiyatı 2800 liraya kadar inmiş durumda. Üzerinde Windows işletim sistemi görüyorsunuz mevcut. 15.6 inçlik bir ekran boyutu mevcut. HD bir çözünürlüğe sahip. İşlemci olarak ise Celeron'un N4000 serisini kullanıyor. 1.1 GHz ile 2.6 GHz arasında frekans değerlerine sahip. 2 tane çekirdek, 2 tane iç parçacı, 4 MB cache bellek, 14 nanometrelikte yarı iletken var ve 6 wattlıkta işlemci tarafında enerji sarfiyatını görmekteyiz. RAM tarafında ise 4 GB RAM var ve DDR4 teknolojisini kullanıyor. 128 GB'lık SSD bir hard disk görmekteyiz. Aynı zamanda DVD yazıcı olduğunda sizler de görebiliyorsunuz. Harici bir ekran kartı mevcut değildir. 3 hücreli 33 watt saatlik bir bataryası var ve VGA'lik bir ön kamerası mevcut. Aynı zamanda Bluetooth 4.2 görüyorum. Wi-Fi'yi göremedim. Ancak üzerindeki grafik kartı yine Intel'in 600 serisine sahip. Bu bilgisayarımızın en uygun fiyatı 2800 lira olarak Amazon Türkiye'den alabiliyorsunuz. Sıradaki bilgisayarımız Lenovo'nun yine V14 serisinden bir bilgisayar gelmektedir. Hemen bunlara bakmayacağım çünkü artık aynı yapıya ait olduğunu, benzer olduğunu zaten artık sizler de kavramış durumdasınız. 6 ay önceki fiyata gelelim 3800 lira iken günümüzdeki fiyatı 2830 liraya kadar inmiş durumda. Bu bilgisayarımıza işletim sistemi mevcut değildir. 14 inçlik bir ekran boyutu var ve Full HD bir ekrana sahip. TN bir paneli var arkadaşlar. İşlemci olarak ise Celeron N4020'yi kullanıp da 1.1 GHz ile 2.8 GHz arasında değişen bir frekans değerlerine sahip. 2 çekirdekli, 2 tane iç parçacığı var. 4 MB'lık cache belleğini görüyorsunuz. 14 nanometrelikte yarı iletken teknolojisi var ve bu bilgisayarımızın işlemcisi 6 wattlıkta bir enerji sarfiyatı söz konusu. RAM tarafı ise 4 GB RAM'i var ve DDR4 teknolojisini kullanmaktadır. Bilgisayarımıza 128 GB'lık M2'lik bir hard disk mevcut. Harici bir ekran kartı söz konusu değil. Tabii ki bunlarda öyle bir şey olduğu zaman fiyatı zıplatıyor. Ancak lityum iyon bataryası var. 35 watt saatlik
ve VGA bir kamerası da görülmektedir. Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2'yi görüyoruz arkadaşlar ve yine Intel'in 600 serisi bir dahili ekran kartı üzerinde mevcut. Bu bilgisayarımızın en uygun fiyatı 2830 lira olarak n11.com'dan alabiliyorsunuz. Evet, son bilgisayarımız. Ben size 8 tane bilgisayarı göstermek için bu videoyu çektim arkadaşlar. Tabii ki daha ayrıntısını yine web sayfamızda, yani teknologweb.net kanalından açıklamaya koyacağım linkini. Oradan tıklayıp girebilirsiniz. Orada daha ayrıntısız bilgilerini görebilirsiniz. Dilerseniz de girebilirsiniz arkadaşlar. Ben işte 8 tane size bilgisayarlar göstereceğim. Bu tavsiye ettiğim bilgisayarlar. Tabii ki sizin bütçenizi daha yüksek fiyat varsa yine kanalımızda buna uygun, yani sayısız bir yelpaze olan videolarımıza bakabiliyorsunuz. Evet, son bilgisayarımız HP'nin 14 serisinden bir bilgisayar. Bu da yine HP'nin eski kasa yapısı diyebiliriz aslında, ama biraz daha tabii ki inceltilmiş bir bilgisayar aslında. Hemen şöyle aşağı doğru inelim ve 6 ay önceki fiyatla 4200, şimdiki fiyat arasında 3000 lira, yani 1200 lira bir fiyat inmiş durumdadır. Bu bilgisayarımızda Windows işletim sistemi mevcut. Ekstra bir lisans almanıza gerek yok. 14 inçlik bir ekran boyutu var. HD bir çözünürlüğe sahip, 220 nitlikte bir ekran, aydınlatma, ışık gücü görmekteyiz. Intel Celeron'un N4020 işlemcisini kullanıyor. 1.1 GHz ile 2.8 GHz arasında frekans değerleri arasında değişmektedir. 2 çekirdekli, 2 sanal parçacığı var, iç parçacığı. 4 MB'lık ön belleğini görüyorsunuz. 14 nanometrelik yarı iletken teknolojisi var. 6 wattlık da bir işlemci enerji sarfiyatını görüyoruz dostlar. 128 GB'da M2'lik bir hard disk karşımıza çıkıyor. Harici bir ekran kartımız mevcut değildir. Lityum iyon bataryası var. 3 hücreli 41 watt saatlik, biraz daha pili güzel bir bataryası var. HD bir kamerası var. Yani 720p olduğunu tahmin ediyoruz, ama HD deyince zaten aklımıza o gelir. Ancak tabii ki resmi sitelerinden yine söylüyorum, mutlaka araştırmanızı yapın. Wi-Fi 4 kullanıyor ve 4.2'lik Bluetooth değerleri var ve üzerinde gigabit bir Ethernet girişi mevcuttur. Intel'in 600 serisi bir ekran kartı da dahili olarak görülmektedir, işlemci gömülü olarak. Bu bilgisayarımızın fiyatı 3000 TL artı kargo, hepsi buradan alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben size 80 bilgisayar yaptım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Mutlaka kanalımıza bir abone, bir like mutlaka gelsin. Dediğim gibi ayrıntılı olarak da teknologweb.net web sitemizden de daha ayrıntısını bulabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.